Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz benim kanalıma. Bugün de sizlere şehir içi Setra S319'u göstereceğim arkadaşlar. Bekleyin. Ama Setra otobüsüne geçmeden önce sizlere Oxford şehrinden görüntüler göstereceğim. Burada park alanındayım. Bakın ne kadar otobüs var burada. Ama genellikle burada nedense Turismo, Mercedes var. Ondan sonra bizim Alman otobüslerinden Hollanda otobüsü VDL var. Ve görmüş olduğunuz gibi ileride Van Hol mavi otobüs, Hollanda otobüsü. Ama neyse, konumuz Setra 319 şehir otobüsü. Bunun özelliği, bakın 3 akıslı arkadaşlar. Bakın bu ne kadar büyük, neredeyse 14,5 metre uzunluğunda. Kokpitimize bakarsak şöyle değişen bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi göze ilk defa hemen büyük direksiyon gözümüze çarpıyor. Ama büyüklüğünden korkmayın, gerçekten çok rahat virajlara girilebiliyor. Biraz sonra zaten süreceğim ve hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi fazla değişiklik yok. Görmüş olduğunuz gibi tuşlar, ondan sonra bir özellik, bir tuş var, şu gözümüze şimdi gösteriyorum zaten. Dörtlüleri yakmak için otobüs duraklarında beklerken bunu bastığımız gibi dörtlüler yanıyor. Bazen şoförler unutuyor ama sol tarafta geri sola çıkacağız diye, sol taraftaki sinyal lambasına çıkacağız diye yaptığımız gibi aynı şu vaziyette. Ondan sonra dörtlüler kendiliğinden kapanıyor. Gerçekten kolaylık arkadaşlar. Ondan sonra daha özelliği, bunun kokpiti biraz değişik. Görmüş olduğunuz gibi şehir içi otobüsü olduğu için bilet satma aleti. Ondan sonra özellikle bunu da yapmışlar. Bu sadece şehir içi değil, uzak şehir dışına da gidilebiliyor. Ondan sonra navigasyon sistemini takmak için ekstra bu demin gösterdiğim aleti yapmışlar arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz priz de eski computer diyelim, bilet satma aletinin eski aleti, çıkartmaya unutmuşlar ya da mühim görmemişler. Şimdiki alet komple arkada, hiç kablosu falan gözükmüyor. Çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Ondan sonra diyeceksiniz ki ne, bu şehir içinde bu mikrofon niye var? Zaten şoförün mikrofonu var. Bu arkadaşlar bazen seyahat de yapabiliyor bu otobüsle, biraz sonra göreceksiniz. Çünkü emniyet kemerleri falan var. Ondan sonra anons yapmak için tabii ki mikrofon lazım arkadaşlar. Bugün bir küçük bir seyahat gibi okulların okulu getirdik buraya. İki otobüsle, görmüş olduğunuz gibi önde Iris otobüsü, Renault diyelim daha doğrusu. Neyse, ama konumuz yine bizim kokpit. Ondan sonra baktığımız gibi sol kısımda ne var? Görmüş olduğunuz gibi devir saati Google'dan çevirdim. Acaba doğru mu onu da bilmiyorum. Drehzahl mesela Türk Almancası var. Ondan sonra şoför kahve içmek için, fincanını koymak için ıvır zıvır bir şeyler işte. Daha doğrusu daha neler var? Gözüme çarpan, mühim olan şu kırmızı. Bakın bu alet çok önemli bir alet. Şalter diyelim daha doğrusu. Frenler, fren zaten kapılar açıldığı kimi fren tutuluyor. Ondan sonra kapı bazen arıza yaptığı kimi frenleri geri serbest kalması için o kırmızı aleti kullanabiliyorsunuz. Ama gerçekten çok nadir durumlarda kullanılabiliyor. Ondan sonra retardarı da var, görmüş olduğunuz gibi. Bir de özellikle ilk olarak, mesela boyunuz fazla uzun değilse oturacağınız koltuğu güzelce ayarlayın. Çünkü bu fren pedalı o
kısa ayaklarınız olursa ortaya basıyorsunuz. Ortaya bastığınız kimi de tam fren sistemi tam olarak çalışmıyor arkadaşlar. Ben bunu ilk sürdüğümde bir fren yapayım dedim. Fren yapmak için bastım. Ondan sonra gerçekten çok zayıf kaldı. Şaşırdım. Ayağımı biraz daha yükselttim. Ondan sonra fark ettim ki daha güzel fren yapılabiliyor arkadaşlar. Bir de size kapıyı göstereyim. Kapı görmüş olduğunuz gibi sağ tarafa içten doğru, yani dıştan ama kenara doğru, sağ tarafa doğru açılıyor. Hava boşaltma aleti yukarıda görmüş olduğunuz gibi tehlikeli bir anda havasını boşaltıp elinizle kapıyı sağa doğru çekip açabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 69 kişilik oturacak yer bile var. Bu otobüste gerçekten çok uzun, demiştim zaten. 14,5'tan daha fazla, neredeyse 15 metreye yakın bir otobüs. 3 akıslı. Ondan sonra biraz sonra zaten dışarıya gidip bakacağız arkadaşlar. Emniyet davaları yukarıda. Ondan sonra iç kısmı böyle gözüküyor. Ondan sonra şoförün de emniyet kemeri var. Görmüş olduğunuz gibi tabii ki şehir içinde kullanmamız lazım değil. Ama varsa kullanalım, zarar vermez tabii ki. Ondan sonra ön kısımdaki koltuklara görüyorsunuz emniyet kemerleri var. Çünkü neden var? İlk fren yapma anında öne düşmesinler diye. Ama bakın bu tarafta arkaları yaslanıp olduğu gibi, ondan sonra fren yapsalar bile bir şey olmaz. Onun için sade ön bakan kısma emniyet kemeri takmışlar arkadaşlar. Aslında hepsine de taksalar güzel olur ama nedense mühim görmemişler. Görmüş olduğunuz gibi bak, buralarda hiç emniyet kemeri yok. Çünkü fren anında elinden öndeki koltuğa doğru tutunabilir diye. Ondan sonra rampamız da var engelliler için. Portabil tabii ki o eskiden önceden yoktu alet falan. Şimdi bakın bir de gözüme çarptı. Ekstradan 2 kişilik için yer var. Burada mesela yaşlılar el arabalarından ya da çocuk arabasından olduğu kimi yer kaplamamak için oturacaklarsa öne doğru çekip oturabilirler arkadaşlar. Ondan sonra daha özellik olarak neyi var? Takozlar altta, alt kısımda. Çift. Çünkü neden çift? 3 akıslı, her akısa arka kısımdaki akıslara altına koymak için tehlike bir anında. Görmüş olduğunuz gibi şehir içi otobüsü olduğu için altta bağaçları koymak için yer yok. Onun için yukarıya bağaçları yerleştirmek için gerçekten çok güzel yapmışlar. Ondan sonra yine arka kısımda görmüş olduğunuz gibi bu taraflarda öne bakan kısımda yine emniyet kemerleri var. Ama arka kısımda en arka kısımlarda tabii ki emniyet kemerleri var. Öne doğru fren anında uçmasın millet diye arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tabelada otobüsün özellikleri, ne kadar uzunluğu, ne kadar yüksekliği falan diye var. Rahatlıkla siz stop'a basıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra gelelim arka kısma. Arka kısımdaki kapı da aynen deminki öndeki kimi çift olduğu için birisi sola birisi sağa diye açılabiliyor. Neyse, içini gezdikten sonra biraz sonra bir dışarıya doğru bir gidip hem motoru size göstereceğim hem de bunun bir özelliği daha var. Fazla uzun olup ve 3 akıslı olduğu için size küçük bir gösteri yapacağım arkadaşlar. Ama öncelikle arka kısma doğru gidip bir motora bir göz atalım. Motorun sesini bir duyalım hep beraber arkadaşlar. Bakın alta yazmışlar zaten, o kırmızı yazılı. Arka kısım sağa doğru sola doğru çok açılabilir diye milleti yanı, bakın şu uzunluğa bakın arkadaşlar. Gerçekten ne desem, uzay gemisi gibi upuzun.
Setra'nın yaptığı, hem de 2003 modeli. Bu kadar yaşlı olduğu halde motor yine de temiz, çok güzel, kullanımlı, bakımlı arkadaşlar. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi bazen yeni parçalar zaten göze çarpıyor. Malum yani bu kadar kilometre yapıp bu modelde ancak bu kadar, ama Setra gerçekten Evo otobüsü, Mercedes motoru gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hep beraber motoru dinleyelim. Motoru da dinledikten sonra arkadaşlar, arka kapıyı açtım size göstermek, demonstre etmek için. Bakın, bu görmüş olduğunuz yere bu aleti yerleştirip, önceki videolarda zaten izlemiştiniz. Handicap'li vatandaşlar iyicene rahatlıkla girebilsin diye. Bakın, size küçük bir demonstre yapacağım. Komple direksiyonu kırdığınız kimi, bakın arka kısımdan neredeyse 50 santim 70 santim arkaya doğru arka kısım savruluyor arkadaşlar. Ağır çekimde biraz sonra bir daha bakalım. Bakın, kaldırımda müşteriler olmuş olsa ya da bir park etmiş bir araba olmuş olsa gayet aynaya bakıp görmek lazım. Bakın, 50 santim 40 santim arkaya doğru, yana doğru arka kısım geçiyor ve orada ne varsa beraberinde götürüyor. Onun için gayet dikkatli etmek lazım, dikkatli kullanmak lazım. Zaten yeni ehliyetini almış şoförlere vermiyoruz bu otobüsü. Gerçekten zor. Ama arkadaşlar, şimdi sizlere bir sürelim bu otobüsü, nasıl sürülüyor sizlerle beraber bakalım arkadaşlar. Öncelikle 80 kilometre hızında bir yola doğru çıkalım, ama ileride otobana çıkacağız. Bir de otobanda hızına, en son hızı kontrol yapacağız. 100'den gidiyor mu, yoksa 100'den daha fazla da gidebiliyor mu diye. Bakın, öncelikle sizlere zaten söylemiştim. Direksiyonu, en güzel hoşuma giden bu direksiyonu, arka kısım hiç zorluk çekmeden virajlara bir parmakla, aynı benim Volvo'daki olmuş olduğu gibi sürülebiliyor bu arkadaşlar. Bir parmakla gerçekten çevrilebiliyor. Ondan sonra şehir otobüsü olduğu halde gitmesi de çok rahat. Hiç müşterileri sarsıtmıyor. Başka şimdi bu Staro'lar ya da MAN otobüsleri olmuş olsaydı takır tukur diye ses çıkarırdı. Ama bu gerçekten çok güzel yolda yatıyor. Çok güzel gidiyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz, öndeki Mehmet Oğuz konuşuyor, o Almancasını konuşuyor. Ben de şimdi Türkçesini dublaj yaptım. Biliyorsunuz benim iki kanalım var. Birisi Almanca bilenler için. Bu Türk kanalını da ekstra olarak sizler için yaptım. Türkiye'deki olanlar için ya da Almancayı fazla anlamayan arkadaşlar, şoförler için yaptım. Dilimin döndüğü kadar sizlere aktarmaya çalışıyorum. Dönelim geri bizim otobüsümüze. Gerçekten bu otobüs şehir içi otobüsü olduğu için ama uzak yollara da kullanılabiliyor arkadaşlar. Çok rahat, çok güzel seyahat bile yapılabilir bundan. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Biraz sonra zaten otobana çıkacağız. Bir de biraz size otobandan görüntüler sunayım. Ondan sonra başka video için hazırlıklara zaten başlayacağım arkadaşlar. Hareket ettiğimiz yer Unna şehriydi. Gideceğimiz yer Bergkamen istikameti. Normal şekilde direkt gidip de
Ana yoldan da çıkabiliriz ama sizlere özel olarak otobandan göstereceğim, götüreceğim. Bir de otobanda nasıl gidiliyor bu Setra 319 diye hep beraber bakalım arkadaşlar. Lambamız yeşil yansın, harekete başlarız. Bu lamba da zaten çok gıcık bir lamba. Çok beklemek lazım. Çıkacağımız otoban da zaten önce 44'ten başlayacağız. Son kısımları A1'e geçtiği anda çok bozuk, berbat yolu. Biraz sonra zaten takır tukur diye belki izleyebilirsiniz, duyabilirsiniz. Ondan sonra B1'den doğru A1 istikameti, Bremen istikametinden Bergkamen'a doğru yol alacağız arkadaşlar. Neyse şimdi bir otobana Bismillah deyip bir çıkalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir elle kolaylıkla rahat rahat virajımızı alıyoruz. Ondan sonra otoban birazdan gelir sağa doğru. Dediğim gibi Bremen istikameti. Ondan sonra 6-7 kilometre sonra zaten Bergkamen diye Kamen istikametinden çıkıp iş yerine doğru devamlayacağız arkadaşlar. Şimdi full gaz vermeye çalışıyorum ama biraz rampa gibi biraz yüksek olduğundan yavaş yavaş çıkıyor. Ama şimdi şu an için 90'dayım. Ama retardamızı kullanmamız lazım şu viraj. Çünkü çok dikkatli olmak lazım bu virajda. Biraz sonra zaten ekstra şilt de koymuşlar kamyonlar için. Virajdan 140 kilometre hızında virajı alın diye. Burada çok kaza oluyor. Çok burada gördüm. Bakın şimdi full gaz veriyorum ama biraz rampa olduğundan yavaş yavaş alıyor hızını. Tabii ağır da. Şimdi soracaksınız niye sola en kısma diye gitmiyor diye, ama bu şeritte kaldığım kimi ileride zaten sağa geçmemiz lazım. Bu şeritte kalabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 95 100 yaptım. Biraz daha fazla yaptığım kimi 110 bile çıktı ama geri gazı bıraktım. Tabii ki 110'la yasak bizim otobanlarda. Normal otobüsler zaten yüzde kapanıyor. Yüzden fazla gidemez. Ama bu eski model olduğundan o kapanma özelliği yok. Onun için dikkat etmek lazım yüzü geçmemek için. Neyse umarım size biraz otoban içinde biraz görüntüler gösterebildim. Biraz sonra zaten buradan indiğimiz gibi Kamen'a doğru, Bergkamen'a doğru daha doğrusu gidelim. Ondan sonra iş yerinde buluşuruz arkadaşlar. So, iş yerine zaten az kaldı ama size göstereceğim bir nokta daha var. Çünkü ileride bir göbek var. Bu göbekten benim Volvo'la bile zorlukla geçiyor. Bakalım bu nasıl girecek. Sol taraftan kimse gelmediğine göre bir bakalım. Gayet rahat arkadaşlar. Bakın nasıl döndürebiliyorum direksiyonu. Çok rahatlıkla, çok kolay geçebildi buradan. Setra'yı tebrik etmek lazım. Böyle bir güzel otobüs yapabilmişler bizim için diye. Deminki görmüş olduğunuz da bizim arkadaşlığı, bizim firmadan Angelo vardı yanında. Ondan da bazen film çeviriyorum zaten. Fark ettiyseniz Türkçe olarak benim Türk kanalımda, Almanca olarak Almanya kanalımda hep otobüs için, bazen komedi sizlere
sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Felingreisen yerine geldik, görmüş olduğunuz gibi. Benim otobüs orada olması lazım zaten. Bir bakalım orada duruyor mu? Evet, orada yalnız başında bekliyor beni. Bugün ama ondan sürmeyeceğim arkadaşlar. Ama size demonstre etmek için bakın, getirdim ekstra özel olarak yan yana koydum bu iki otobüsü. Birisi 14,5 metre, birisi 13 küsür metre. Ama bakın arka kısma doğru gittiğimiz gibi ne kadar arada fark var metre olarak. 70 santim, neredeyse 50-70 santim. Setra Volvo'dan daha uzun arkadaşlar. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi bundan daha uzun ama sürmesi hemen hemen Volvo gibi. Yalnız Volvo fazla arkaya doğru kaymıyor ama bu Setra'yı sürmek için dikkat etmek lazım arkadaşlar. Arkadaşlar yine geldik filmimizin sonuna. Umarım hoşunuza gitti. Setra 319 gösterimi başka bir videoda sizlerle burada benim kanalımda, Türkiye Mehmet Oğuz kanalında buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.